Merhaba, iyi günler. Bugün Ali Babacan ekibinden bir tanıdığımla bir telefon konuşması yaptım ve kendisine artık konuşmaları gerektiğini medyaya ve tabii ki Medyaskop'a konuşmaları gerektiğini söyledim. Çünkü Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu hem kendisi konuşuyor hem de ekibinden isimler konuşmaya başladılar. Ben burada eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile yayın yaptım. Dün Fırat Fıstık, Selçuk Özdağ'la yaptı. Başka yayın organlarında da özellikle sosyal medyada bu konuda Davutoğlu ekibinden olduğu bilinen isimlerin konuştuklarını görüyoruz. Artık Babacan'ın da konuşması, Babacan'ın ve ekibinin de konuşması gerektiği kanısındayım. Bunu söyledim. O da bana tam da biraz beklememi söyledi ve biraz dedikten sonra da Ali Babacan'ın açıklaması düştü önümüze. Bir sayfalık bir açıklama. Ali Babacan bu açıklamada parti kuruluşunun startını verdiklerini artık ilan etmiş durumda. Parti demiyor ama şunu söylüyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları aşmak için son derece önemli olduğunu düşündüğümüz bu çalışmaları arkadaşlarımızla beraber başlatmış durumdayız, bulunmaktayız. Şu söylendi birkaç gündür, gerek Davutoğlu gerek Babacan'ın parti kurma konusunda vazgeçtikleri, vazgeçme eğiliminde oldukları yolunda spekülasyonlar dolaştı ya da dolaştırıldı. Bana bu gerçekçi gelmiyordu açıkçası. Özellikle Davutoğlu son Cumhurbaşkanı'nın Pelikan'la özdeşleştirilen kurumu, Bosphorus Global adlı kurumu ziyaret etmesinin ardından artık Davutoğlu'nun AKP'de kalma imkanı herhalde kalmamıştı. Babacan'ın da ki Abdullah Gül destekli olduğunu biliyoruz. AKP'nin değişik dönemlerinde üst düzey görev yapmış çok ismin onunla beraber hareket ettiğini biliyoruz. Onun da vazgeçmesi için açıkçası bence pek bir neden yoktu ama yine de bu spekülasyonlar çıktı ve belli ki bu spekülasyonların da verdiği rahatsızlıkla Ali Babacan bir açıklama yaptı. Son açıklamasını 8 Temmuz'da yapmıştı. Yani bir ay sonra yeni bir açıklama yaptı. Bu bir sayfalık açıklamanın bir anlamı olduğu kanısındayım. Özellikle bazı kavramların kısa bir açıklama olmasına rağmen bazı kavramların özel olarak seçilmiş olduğunu görüyoruz. Öncelikle katılımcılıktan bahsediyor, çoğulculuktan bahsediyor, ortak akıldan bahsediyor. Bunlar Erdoğan'ın AKP iktidarını elinde, AKP'nin ve devlet iktidarını elinde tekleştirmesinden sonra dışlanan, AKP'nin içinde dışlanan kesimlerin çok dile getirdiği hususlardı. Yani tek adam yönetimine karşı ortaya atılan katılımcılık, ortak akıl, çoğulculuk, diyalog. Bunlar önemli hususlar. Bunlar özellikle vurgulamış. Bir başka husus tabii bir paragraf var, bir cümle halinde bir paragraf var sonlara doğru. Orada en temel argümanları görüyoruz. İnsan hakları ve özgürlükler konusunda en yüksek standartları hedeflemek ki bu AKP'nin özellikle tek adam devrinden itibaren en çok öne çıkan hususlardan birisi, en önemlisi. Türkiye insan hak ve özgürlükleri konusunda çok ciddi bir şekilde her geçen gün daha da geriye gidiyor. İleri demokrasi için ısrarla çalışmak demiş, Türkiye'nin demokratik bir ülke olmaktan çıktığını uzun zamandan beri artık biliyoruz. Zaten iktidar da o eski ileri demokrasi iddiasını seslendirmez oldu, onu da biliyoruz. Burada bir ileri demokrasi için ısrarla çalışmak vurgusu var. Hukukun üstünlüğü ilkesini tavizsiz bir şekilde savunmak ki yine son dönemin en temel hususu Türkiye'nin hukuk devletinden iyice uzaklaşmış olduğu, yargının iktidara, yürütmeye ki yürütmede Erdoğan'ın kendisi bir nevi onun uzantısı haline gelmiş olması var. Bir diğer husus tabii Babacan'dan en çok beklenen husus, itibarlı kurumları ve kuralları esas alan bir ekonomi politikası uygulamak diyor. Burada kurumlarda
en temel kurum herhalde Merkez Bankası. En son Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması hususunu hatırlarsak özellikle bunu vurguladığını görüyoruz. Çevreyi korumada güçlü bir irade ortaya koymak. Bu da son günlerin en popüler konusu Kaz Dağları, ki Kaz Dağları tek değil, Hasankeyf de var, başka yerler de var, Munzur da var. Türkiye'nin dört bir tarafından çevreyle ilgili çok ciddi şikayetler geliyor. Burada devletin izin verdiği kimi özel, kimi kamuya ait birçok yatırımın ya da tırnak içinde yatırımın bölge halkı tarafından, bölge halkları tarafından değişik bölgelerde çok ciddi bir şekilde istenmediğini görüyoruz. Çevre konusunun Babacan'ın bu kısa metne koymuş olması o anlamda ayrıca anlamlı bana göre. Ve burada ülkemiz için bütün bunlar yeniden önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir diyor. Burada yeniden lafı şundan önemli. AKP'nin belli bir dönemini sahipleniyorlar ama belli bir dönemden sonra bu rotadan çıktığı iddiası tekrardan yeniden bu hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler, ileri demokrasi, çevre gibi konularda bir tür başa dönüşten bahsediyor. Burada tabii toplumumuzun hür, müreffeh, mutlu ve barış içinde yaşayan bir toplum olmasını istiyoruz cümlesinde tabii ki en çok dikkat çeken barış. Onun dışında bir gönderme yok ama Türkiye'de kutuplaşmaya yönelik, Kürt sorunuyla ilgili doğrudan bir gönderme yok. Ama barışı bu anlamda değerlendirmek gerekebilir. Gençlere özel olarak bir vurgu var vesaire. Şimdi bu partinin, adına parti demiyor ama parti olacağını artık biliyoruz, katılımcılık ilkesiyle kurulacağını söylüyor ve şöyle demiş Ali Babacan, geçen ay yaptığım açıklamadan sonra çok sayıda vatandaşımız bu sürece katkı verme iradesini beyan etti. İlginçtir, ben burada bir Babacan'ın Partisi'nin ayrıntıları diye bir yayın yaptım, hatırlayanlar olacaktır. O yayından sonra hiç tanımadığım bir takım izleyicilerden, birbirinden farklı ve genellikle de iyi eğitimli, üst orta sınıf diyelim, kesimlerden bana başvurdular. Yani biz bu partiyle beraber hareket etmek istiyoruz. Ayrı ayrı kişiler tabii bunlar. Kendilerine nasıl ulaşacağımızı bilmiyoruz diye ben bu halimle gördüm. Onlar herhalde kim bilir ne tür başvurularla karşılaşmışlardır. Arzu ettiğimiz temsil gücü yüksek ve geniş kadroyu kısa bir zamanda oluşturmayı hedeflemekteyiz diyor. Bildiğim kadarıyla bu parti içerisinde yer alan kişilerin ile konuştuğumdan edindiğim izlenim bunun çok daha fazla artık gecikmeyeceği, bayram sonrasında özellikle bayağı bir hareketlilik olması söz konusu anladığım kadarıyla. Eylül-Ekim gibi pekala bu partiyi kurabilirler. Hala isimler konusunda ketumluk sürüyor ama şunu özellikle biliyoruz. AK Parti geçmişli isimlerin kimlerin olacağı 3 aşağı 5 yukarı belli ama bu partide yeni isim kim olacak? Ya da AK Parti geçmişi olmayan farklı kesimlerden, ki Ali Babacan'ın açıklamasında farklı kesimler, toplumun tüm kesimleri vurgusu özellikle var. Farklı kesimlerden kimleri yanlarına çekebilecekler? Bu husus çok önemli olacak. Yani bir tarafta bakacağız tabii ki Ali Babacan AK Parti'den kimleri almış? Bildiğimiz isimler Sadullah Ergen, Nihat Ergün, Beşir Atalay gibi isimleri biliyoruz. Mehmet Şimşek'in kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ama bu isimler tek başına bir heyecan yaratabilme durumunda değil. Tabii Abdullah Gül de var. Parti kurucusu olmasa bile partinin bir nevi hamisi olarak olacak. Ama 0 kilometre tabir edilen siyasete yeni girmiş isimler kimler ya da başka yerlerde siyaset yapmış olup da bu yeni partide yer alacak isimler kimler meselesi açıkçası çok daha fazla merak uyandırıyor. Çünkü bu parti bir merkez partisi olma, kitle partisi olma iddiasında. Bir zamanlar Refah Partisi döneminde çokça tartışılan bir kavram vardı. Bu kavramın müellifi Tanıl Bora'ydı.
ideolojik omurgalı kitle partisi. Yani Refah Partisi'ni özellikle o tarihte partideki yenilikçi kanadın lideri olan Tayyip Erdoğan ve arkadaşları bir ideolojik omurgasını muhafaza eden ama kitle partisi, kitleselleşen bir partiye dönüştürmek istemişlerdi. Gecikmeli de olsa bu AKP ile bir anlamda gerçekleşti. İdeolojik omurgasını korudu ama bir kitle partisi oldu. Farklı kesimlerden insanları bir şekilde bir araya getirdi ama daha sonra ne omurga kaldı ne kitlesellik kaldı. Parti bir tek adam yönetiminde dar bir iktidarın kimse tarafından tek liderin kimseyle iktidar paylaşmadığı bir tür aile şirketi gibi bir görünüm aldı. Şimdi burada ideolojik omurga iddiasının olmadığını ben görüyorum. Özellikle Ahmet Davutoğlu ile beraber hareket edecekler mi etmeyecekler mi sorusu ile karşılaştıkları zaman da genellikle Davutoğlu'ndan imtina etmelerinin bir kişisel nedenleri var ama bir diğeri de Davutoğlu'nu çok daha fazla İslamcı ya da Osmanlıcı, yeni Osmanlıcı bir imaja sahip olması. Bu tür imajları pek istemiyorlar. Daha bir apolitik demek doğru olmaz ama katı ideolojik angajmanları olmayan bir kitle partisi yaratmak gibi bir iddiaları var anladığım kadarıyla. Ama tabii ki AK Parti geçmişleri onları kolay kolay bırakmayacak, onun gölgesini taşıyacaklar. İşte o gölgeden sıyrılabilmeleri için de yeni isimler bulabilmeleri gerekiyor. En çok sorulan soru şu, bu parti başarılı olur mu? Şu anda baktığımızda demin Hakkı'yla biraz sohbet ettik. Hakkı Özdal'la burada iki satırı yapan Bahadır'la beraber gazete duvar yazarı. Onunla bu konuyu çok ciddi uzun uzun konuşma imkanımız oldu. Orada da şöyle bir husus var mutabık kaldığımız. Şimdi son seçim 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri toplumun ciddi bir bölümünde bir değişim ihtiyacını bize gösterdi. Ve bu anlamda da büyük şehirler ezici bir şekilde özellikle ülkenin batısındaki CHP'ye geçti. Ya CHP korudu İzmir'de olduğu gibi ya da yeni çok sayıda Adana'yı aldı, Mersin'i aldı, İstanbul'u ve Ankara'yı aldı en önemlisi. Buraları aldı. Bu bir aslında seçmende toplumdaki değişim ihtiyacının dışa vurumuydu. Ama aradan geçen süre zarfında CHP'nin bu değişim taleplerini yerine getirebilecek yeni açılımlar yapması konusunda çok fazla bir şeye tanık olmadık. İşte yaz rehavetidir, şudur budur hepsi olabilir ama yine de tam anlamıyla bunu CHP'nin ya da İyi Parti'nin ki yeni kongresini yaptı, karşılayabildiği söylenemez. Muhalefette bu muhalefetin şu andaki haliyle değişim isteyen kesimlerin taleplerinin çok gerisinde kaldığı kanısındayım. Bu hareket bunu karşılar mı? Çok emin değilim. Ama belli anlamlarda hem iktidardan yorulmuş, bıkmış, ona itiraz eden ama aynı zamanda da var olan muhalefet partilerinde tam olarak temsil edilemediklerini düşünen, onlara da tam güvenemeyen kesimler için belli bir cazibesi olacağı kanısındayım. Öncelikle AK Parti'den çok ciddi bir şeyi bence koparır. Bu isimlerden dolayı olmaz. Yani isimlerin tabii ki etkisi olur ama tek başına isimlerden dolayı olmaz. Özellikle son kamuoyu araştırmalarının da gösterdiği gibi en büyük şikayet ekonomide yaşanıyor ve burada Ali Babacan'ın bir şekilde bunun liderliğini yapıyor, genel başkanlığını ya da yapıyor gözükmesi bu anlamda bu partiye, yeni partiye çok ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Böyle bir iddia, en azından bunlar ekonomik sorunları çözerler gibi bir beklentiyi beraberinde getirecektir. Ama bir diğer husus ki yine bu da demin Hakkı'yla sohbet ettiğimiz sırada şekillendi. Bana göre bu hareketin, bu partinin en büyük iddiası şu ya da bu partiden olan AK Partili, CHP'li, HDP'li, hatta MHP'li ve İyi Partili ve hatta Saadet Partisi.
var olan partilere yakın olan, kendini o partilerle özdeşleştiren birçok insanın pekala ikinci partisi, ikinci seçeneği olabilir. Bunu hiç yabana atmamak lazım. Bugün CHP birçok insanın hala ikinci partisi olabilmeyi başaramıyor. CHP'ye oy verenlerin büyük bir kısmı zaten CHP'yi bir şekilde, belki soldan, CHP'nin daha solunda olan birileri belki veriyordur, ikinci parti seçeneğiyle veriyordur. Ama sağda yer alan insanlar için hala CHP bir ikinci parti olamayabiliyor. Yeni yeni bu son seçimde Ekrem İmamoğlu ile beraber biraz onu aşar gibi oldular. Ama şu Ali Babacan liderliğinde yola çıkacak olan hareket, eğer Kürtlerden, merkezde olsa soldan, Alevilerden, farklı farklı kesimlerden, hatta İslamcılardan bir takım isimleri, yıpranmamış isimleri, tabii ki o önemli, yıpranmamış isimleri bir araya getirebilirse, böyle bir şeyi becerebilirse, açıkçası çok emin değilim becerebileceklerinden, ilginç bir şekilde birçok insanın ikinci partisi olabilir. Bazı durumlarda şu da önemli, İlla ki o kesimlerin temsilcileri olmayabilir ama o kesimlerin beklentilerini samimi bir şekilde, ikna edici bir şekilde karşılayabileceğini söylerse de olabilir. Yani siz pekala Kürtler olmadan da Kürt sorununun çözümünü samimi bir şekilde isteyebilirsiniz. Barışçıl çözümünü, uzun vadeli, kalıcı bir çözümünü pekala isteyebilirsiniz. Ve zaten bu tür sorunların çözümünde genellikle o sorunu bizzat yaşayanları değil, tabii ki onlar bu haklarını talep ediyorlar, bu haklarını elde etmek için mücadele ediyorlar. Ama esas olarak o kesimden olmayan çevrelerin bu olaya inanması ve katkı sunmasıyla bu iş olabilir. Dolayısıyla bugün Türkiye'de Alevilerin ya da Kürtlerin en büyük ihtiyacı, diyelim ki Aleviler için Alevi olmayan, Kürtler için Kürt olmayan ama birlikte hareket edebilecekleri, birlikte bir şeyleri çözebilecekleri partnerler diyelim, bulmak. Türkiye'de o anlamda gelip bütün işler tıkanıyor. O nedenle zamanında Erdoğan'ın yaptığı Alevi açılımı, Roman açılımı, Kürt açılımı belli bir heyecan yaratabildi. Tabii o açılımların hepsinin sonra kapatılmasıyla beraber de çok büyük bir hayal kırıklığı doğdu ve o hayal kırıklığı nedeniyle de insanlar şimdi artık yoğurdu üfleyerek yiyorlar. Eğer bu kurulacak olan parti kendinden olmayan kesimlerin, sayıca az olan kesimlerin, diyelim ki Alevilerin, diyelim ki Kürtlerin, sayıca az olmamakla beraber iktidar paylaşmada çok geri planda olan kadınların haklarını, beklentilerini dile getirecek olursa bir iddiası olabilir. Birinci parti olmasa bile ikinci partileri olabilir. Dolayısıyla buradan bu hareket şu anda Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik, siyasi şartlar anlamında ki hepsi çok derin bir kriz. Aslında zamanlaması çok uygun ama becerip beceremeyecekleri ayrı bir soru işareti. Biz gazeteciler için de zaten bunu çok yakından takip edip bu soruların cevabını olabildiğince erken ve doğru vermeye çalışacağız. Ama artık görüyoruz ki start verildi, cin şişeden çıktı. Erdoğan'ın artık bu cini şişeye geri sokma imkanı zaten yok. İstiyor muydu o ayrı bir konu ve Erdoğan'ın işinin hayli zor olacağını özel olarak vurgulamak lazım. Çünkü burada dile getirilen hedeflerin her birine Erdoğan da söz olarak katılıyor ama fiiliyatta bunları hayata geçirmiyor. Haklar ve özgürlükler, ileri demokrasi, hukukun üstünlüğü, itibarlı kurumlar ve kurallarla işleyen ekonomi, çevre koruma vesaire bütün bunlarda siyasi iktidar tam anlamıyla sınıfta kalmış durumda. Burada yeni bir toparlama yapma imkanı da kolay kolay gözükmüyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın işi zor, Babacan'ın önünün
Babacan'ın kuracağı, kurmayı düşündüğü, artık kurmakta olduğu diyelim, partinin önünün sonuna kadar olmasa bile epey açık olduğunu düşünüyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.